Merhabalar. Hemen hepimiz dijital dünyada gezinirken birbirinden farklı duygular yaşıyoruz değil mi? Örneğin herhangi bir video izlerken gülüyor, seviniyor, üzülüyor, sinirleniyor ve hatta ağlıyoruz. Yani hepimiz olmasa da çoğumuz diyelim. Ancak bir süredir tartışılan yeni telif hakları yasası Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı ve görünen o ki artık bu tür videoları izlerken bu tepkileri vermemiz biraz zorlaşacak. Yasa ilk hali kabul görmeyince Temmuz ayından bu yana sürekli değiştiriliyordu. Ancak uzmanlar yasada hala problemler olduğunu belirtiyor. Peki 13. madde nedir? 13. madde basitçe özetleyecek olursak telifli herhangi bir video, müzik ya da görseli paylaşan kurum, kuruluş ve şahısların internet sitelerinin Avrupa Birliği içerisinde erişiminin yasaklanmasıdır. Birçok müzisyen ve sanatçı adil telif ödenmesi için reformların gerekli olduğunu belirtiyordu. Ancak muhalifler düzenlemenin kültürel yayınlara, parodilere ve kullanıcı katkılı içeriklere zarar verebileceğini belirtiyor. Kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin liderleri tarafından imzalanması gerekiyor. Yasa, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu binasında 226'ya karşı 438 oyla kabul edildi. 39 üye ise çekimser kaldı. Düzenlemede en tartışmalı değişiklikler elbette 13 ve 11. maddede yapıldı. 13. madde, telif hakları sahipleriyle yapılan anlaşmaların işlenmesiyle ilgili sorumluluğu internet devlerine yükleyen önemli bir madde. YouTube'a ayda yaklaşık 2 milyar insan uğruyor. Dünyadaki her 4 kişiden birinin bulunduğu bu platforma verilen reklamlar ve reklam gelirleri kesinlikle muazzam önem taşıyor. Öte yandan sanatçıların albümlerini satarak elde ettiği gelir sadece reklamdan kazandıklarının çok üstünde. Bu durumun üstüne bir de bazı videolarda telif hakkı yasaları çiğnenerek konulan müzikleri eklediğimizde müzisyenlerin itirazları gayet haklı. Elbette madalyonun diğer yüzünde ise eleştiri, inceleme ve haber kanalları bulunuyor. Bu kanalların tehlike altında olmasının sebebi ise yine 13. madde içerisinde yer alan adil kullanım değişiklikleri. Artık bir içeriğin adil kullanımda olması için iki temel gereksinimi karşılaması gerekiyor. Bunlardan birincisi eğitim, diğeri ise kar amacı gütmemesi. Diyelim ki bir spor kanalınız var ve futbol üzerine içerik çıkarıyor, maçları yorumluyor ve kısa haber bültenleri hazırlıyorsunuz. Fakat bu futbol maçlarının yayın haklarını elinde tutan dev bir şirket var ve bu görüntülerin yayınlanma hakkı onlara ait. Eğer 13. madde geçecek olursa bu videolarınızı olay olduktan günler sonra çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. Aynı tehdit eleştiri ve inceleme kanalları için de mevcut ve aynı zamanda korkutucu. Yine bir örnek üzerinden gidelim. Örneğin sinema filmlerini incelediğiniz bir kanalınız olduğunu varsayalım. Kült filmlerden The Godfather hakkında konuşacaksınız ve sesiniz kullanıcıyla buluşurken arkada filmden bazı kareleri göstermek istiyorsunuz. Eğer 13. madde geçecek olursa bu da mümkün olmayacak. Zira filmlerin, dizilerin yayın hakkını ellerinde bulunduran şirketler sizlere ya da YouTube'a dava açabilecek. Sonuç olarak madde 13 haklı yolda atılmış haksız bir adım gibi görünüyor. Sanatçıları ve eserlerini haksız kullanımdan kesinlikle korumalıyız. Fakat 13. maddenin adil kullanım değişiklikleri dünya çapındaki tüm içerik üreticilerine atılmış sert bir tokat gibi görünüyor. Öte yandan bu kapsam değişiklikleri sansüre ve baskıcı yönetimlere de fayda sağlayacak gibi görünüyor. Bu yasanın geçmesi şu anlamada gelebilir. İzleyebileceğiniz tek şey televizyon kanallarının yayınladığı dizi fragmanları, bölüm tekrarları, yarışmalar ve haber içerikleri olacak. Tüm videolar profesyoneller tarafından hazırlanacak ve siz sadece bu videoları izlemek zorunda kalacaksınız. YouTube kanalları üzerinden görüşlerini anlatan, fikirlerini söyleyen insanlar da artık bunu yapamayacak. Son dönemde YouTube'un trendler listesinin büyük çoğunluğunun dizi fragmanları, O Ses Türkiye videoları ve maç özetlerinden oluşması
belki de izleyiciyi yeni YouTube'a alıştırma hamlesi olarak da değerlendirilebilir. YouTube CEO'su Susan Wojcicki bir mektup yayınladı ve yasanın milyonlarca insanın kanalını ve gelirlerini kaybetmesine sebep olabileceğini belirtti. YouTube'da sadece az sayıda büyük şirketin içeriğine izin vermek zorunda kalacaklarına da dikkat çekti. Ama henüz her şey bitmiş değil. Avrupa Birliği yönetmeliğe son şeklinin verilmesini takiben Ocak ayında parlamentoda bir oylama daha yapacak. YouTube bu aşamada dünya genelinde bir kamuoyu oluşturarak düzenlemenin engellenmesi için herkesten destek istiyor. Bunun için Save Your Internet yani internetini kurtar hashtag ile paylaşımlarda bulunulması ve düzenlemeye karşı çıkılması için birlik çağrısı yapıyor. İfade özgürlüğünü savunmak ve sansüre karşı durmak isteyen herkese şahsi bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Konuyla ilgili yapabileceğimiz şeylerden biri Save Your Internet hashtag ile bu sesi duyurmak. İnanıyoruz ki yeterli sesin çıkması durumunda 13. madde en azından yeniden görüşülecektir ve düşünülecektir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada özgürlüklerle ilgili yaşanan çok büyük sorunlar düşünüldüğünde internetin 100 yılımızdaki ifade özgürlüğü sorununa önemli ölçüde alan açtığını kesinlikle söylemek mümkün. Büyük çabalarla elde edilen bu hakların kaybedilmesi insanlık adına büyük kayıp olacaktır. Dünyanın yepyeni bir dönüşüm yaşadığı şu günlerde umarız meşru özgürlük alanları daralmaz. Hoşça kalın. Bakın bu çok önemli. Bakın burası çok önemli. Bakın burası çok önemli. İnsan kısım kısım yar yar yer damar damar. Lanet olsun dostum, senin sorunun ne? Babam hep derdi ki Bu adamlar ne yaptıklarını sanıyorlar Frank. Hadi şu adamlara günlerini gösterelim dostum. başka ne olabilir? Senin amacın ne? Şimdi Türk sanat müziği yapalım. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla doldu.